Bugün güzel bir dövme makinesi tanıtımı yapacağım. 2 tane ayrı grip göndermişler. Makinemiz hafif bir makine. 1800 mAh pil gücüne sahip ve bundan 2 tane var. Makinemizde hızlı tetikleyici var. Otomatikman 8 voltajda çalışıyor. Şimdi DK arcade dövme yapacağız. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir dövme makinesi tanıtımı yapacağım. Ama tanıtıma başlamadan önce ilk başta videomu ilk defa izleyenler için kendimi tanıtmak istedim. Ben Engin Karasan, bir dövme sanatçısıyım. YouTube'a birçok içerik üretiyorum. Dövme dersi olsun, makine tanıtımı olsun ve aynı zamanda da eşimle beraber çok güzel vlog çekimleri yapıyoruz ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Eğer bunları merak ediyorsanız kanalıma gidip oradan izleyebilirsiniz. O zaman dövme makinesi tanıtım videomuz başlasın. Elimde tutmuş olduğum dövme makinesi DK'ın arcade modeli. İnanılmaz bir dövme makinesi bu arada arkadaşlar. Çünkü kullanma fırsatım oldu. İzmir Tattoo Fest'te bu makineyi kullandım. Ve şimdi sizlere detaylı şekilde bu makineyi anlatacağım. İsterseniz bir kutu açılışı yaparım. Ondan sonra detaylı şekilde incelemeye başlayalım. Kutumuzun genel tasarım teması evren, galaksi gibi bir temaya sahip arkadaşlar. Üstünde yıldızlar, parıltılar, bulutlar var. Eğer bundan önceki dövme makinesi tanıtım videomu hatırlıyorsanız DK Mirror'ı incelemiştik. Ondaki kutu tasarımı da hemen hemen aynıydı. Sadece renk farkı vardı. Teki mavi ve mor tonlarındayken yeni makinemizin renkleri de yeşil ve sarı tonlarına sahip. O zaman artık kutumuzu açabiliriz. Kutumuzu açtığımız zaman bir kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Ama bugünkü kullanım kılavuzunuz ben olacağım için arkadaşlar bunu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Ve korunaklı taşıma çantamızı elimize alıyoruz. Geçen videomda zaten bu çantayı bitirememiştim. Koruma kılıfıyla gelmiş, koruma çantasıyla gelmiş. Gerçekten inanılmaz korunaklı bir taşıma çantası arkadaşlar. Güzel bir karbon kaplamaya sahip plastik bir çanta ama makinemiz için mükemmel bir çanta. O zaman yavaş yavaş fermuarımızı çekip makinemizle buluşabiliriz. İşte makinemiz. Rengi golden sarısı olarak geçiyor arkadaşlar, altın sarısı. Kutumuzun genel işlevi bu şekilde arkadaşlar. Hızlıca size içindekileri göstereceğim ve ondan sonra detaylı şekilde anlatacağım. Kutumuz gerçekten çok korunaklı. Hepsi yerli yerinde, yani kolay kolay sarkacak bir yapıya sahip değil. Yani çok kolay şekilde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz bu kutuyu. Zaten fark ediyorsunuz, oynamıyor bile içindekiler. İçinde bir tane dövme makinemiz mevcut. Hemen tutup göstereyim. Yani o kadar zor çıkıyor içinde. Buradaki en büyük ayırt edici özelliğimiz arkadaşlar bu çantada 2 tane griple geliyor. Elimde tutmuş olduğum grip daha ergonomik, tutuş kolaylığı olan ve parmaklarınızı kapsayan bir gribe sahip. Ama ben bu gribi kullanamam derseniz de hemen yanında bir yedek grip var. Daha klasik düz bir grip. Bunu da zaten birazdan takıp göstereceğim size. Makinemin üstünde zaten bir power var. Makinemiz çift adaptörlü. Bir yedek adaptörümüz hemen burada. Ve eğer 2 adaptörünüzle bitti derseniz de kullanabileceğiniz bir RC aparatı var. Üst tarafta güzel bir tane şarj yapmamız için güzel bir adaptör başlığı var. Geçen videomda zaten bunu biraz övmüştüm. Gerçekten tok bir yapıya sahip, kaliteyi hissettiriyor size elinize aldığınız zaman. Biraz da Apple kalitesini hissetmiştim bunu dokunduğum zaman. Aynı zamanda bir de size RCA kablosu göndermişler. Yani bütün şarjını bitti. Direkt RCA kablosunu takıp makinede işlem yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ve güzel bir tane ara kablomuz var şarj için. Gerçekten dokusu çok güzel. Ve yanında da bolca yedek lastik. Yani kutunun genel işlevi bu şekilde. İsterseniz şimdi kutumuzu detaylı şekilde inceleyip makine özelliklerinden size bahsedeyim. Şimdi makinemizi detaylı şekilde inceleyebiliriz. İlk başta makinemizin gribi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bir de 2 tane ayrı grip göndermişler. 2 gribi de istediğimiz zaman kullanabiliriz. Hemen size göstereyim. Bir tanesi normal klasik pen makinede olan düz bir grip. Yani grip dediğimiz arkadaş tutma yeri. Bilmeyen arkadaşlar için söylemek istedim. Bir de hemen makine üstünde zaten takılı olan ergonomik yapıya sahip tasarımsal bir grip. Ama şimdilik bu pen gribi ben bir kenara bırakıp makine üstündeki olan gripim hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Makinemin üstündeki grip arkadaşlar biraz daha size yakından göstereyim. Fark ettiyseniz bütün parmaklarım gripin üstündeki oval yerle tam oturdu. Yani bu bize gerçekten kolay tutma sağlıyor. Yani çok daha kolay hareket edebiliriz. Yani bu makinedeki gripin özelliği şu aslında.
Kartuş iğne taktığımız zaman düz griplerde parmağımız ister istemez bazen iğneye baskı yapıp makinenin çalışma sistemi biraz da bozuyordu. Ama bu griple o baskıyı minimize ediyor ve çok az daha dokunuyor. Hatta hiç dokunmuyor desem de daha doğru olur. Çünkü ben bunu İzmir'deki Tatlı Festivali'nde kullandım arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bana kolaylık sağladı. Ve bu kadar şaşırdım. Neyse şimdilik makinemizi bir kenara koyup detaylı şekilde konuşmaya devam edelim. Hatta arkadaşlar hazır grip demişken de 2 dakika size griplerin değişimini göstereyim. Biliyorsunuz ki normal gribi döndüğümüz zaman iğnemizin boyutuna ayarlıyoruz. Biz bunu komple döndürüyoruz. Ve gribimizi çıkartıyoruz. Bunu bir kenara koydum. Diğer gribimi aldım hemen. Basit yani normal sağa döndürüp sıkıştırıyorsunuz. Sola döndürüp çıkartıyorsunuz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Eğer bu grip size çok yabancı gelirse her zaman alışkanlığınızı bozmak istemezseniz normal düz gripi takıp da kullanabilirsiniz. Yani çok da düz değil aslında. Üstündeki güzel oyma desenleri gayet şık duruyor. Ama ben muhtemelen bu griple devam edeceğim. Bunu denemeyen kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum bu arada. Biz tekrar gribimizi sökelim. Bu arada makinemiz genel olarak alüminyum. Makinemiz hafif bir makine. 2 griple de tarttım ben. Pen grip varken üstünde 205 gram arkadaşlar. Diğer gribimiz varken, ergonomik olan gribimiz varken, tasarımsal gribimiz diyeyim, 210 gram. Yani aralarında 5 gram bir fark var. Ve boyutu hakkında size bilgi vereyim. 2 griple de boyutu aynı arkadaşlar makinenin. 131 milim. Çapı da 33 milim. 33 milim biliyorsunuz ben çok seviyorum. Bu karanlıklarda, griplerde çalışmak beni çok mutlu ediyor ve kolay hakim olduğumu düşünüyorum bu griplere. Yani bu arada RC aparatı olduğu zaman da ağırlığı arkadaşlar ortalama 185. Yani iki şeyin de çünkü değişiyor. Siz 185-190 olarak düşünebilirsiniz RC aparatı taktığınız zaman. Makinenin pili hakkında size bilgi vereyim ve motoru hakkında. Arkadaşlar makinenin motoru Alman üretimi bir motor ve fırçasız bir motora sahip, sessiz bir motor. Ve bu motora gerçekten uzun ömürlü oluyor. Makinenin pili 1800 mAh pil gücüne sahip ve bundan 2 tane var. Ortalama tek batarya bize düşük voltajlarda yani kullanırsanız 7 saatlik bir çalışma imkanı sunuyor. Eğer yüksek voltajlarda makineyi kullanırsanız da ortalama 4,5-5 saatlik bir çalışma imkanı sunuyor. Ve sıfırdan 100'e de 3,5-4 saatte şarj oluyor makinemiz. Gerçekten güzel bir çalışma imkanı bunlar arkadaşlar. Farz edelim 2 adaptörde pili bitti. Üzülmeyin. Çünkü direkt DC aparatını takıp sonra kablomuzu takıp üstüne dövme yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ama şimdilik bayağı sıkılmış ya. Zor çıktı. DC aparatımı çıkarttım ve normal power'ımı üstüne taktım. Bu arada makinemizin stroke'u da 4 stroke arkadaşlar ve 3,5 stroke da var. Yani bunu isteğe bağlı tercih edebilirsiniz. Ben tabii ki 4 stroke tercih ettim. Çünkü genelde çizgi ağırlıklı ve büyük dövmeler yaptığımı düşünerek 4 stroke beni daha da tatmin edecek çalışmalarımda. Zaten açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan da ulaşım sağlayabilirsiniz. Makineyi sipariş edebilirsiniz. Ve bu arada D-Karab ekibine buradan çok teşekkür ederim. Bu makineyi bana gönderdikleri için ve bu makineyi deneyimleme fırsatı da bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Ve severek de bu makineyi kullanıp çok güzel dövmeler yapacağıma inanıyorum. Size makinenin ekranı hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet, şimdi makinenin ekranı ve kullanımı hakkında size bilgi vereyim arkadaşlar. Makinemin ekranı bu şekilde, yan tarafında 3 tane tuş mevcut. Ortadaki tuş zaten işaretini anlamışsınızdır. Power tuşu makineyi açıp kapatmaya yarıyor. Üst taraftaki tuş artı voltaj arttırmaya. Alt taraftaki eksi tuşu da voltaj düşürmeye yarıyor. Makinemiz kolay kullanıma uygun bir dövme makinesi. Hemen onu da size detaylı şekilde göstereyim. Yani çok fazla ayar vesaire yok. O yüzden de çok rahat şekilde kullanabilirsiniz bu makineyi. Power tuşumuza basılı tuttuğumuz zaman makinemiz aşırıyor. Power tuşuna tekrar bastığımız zaman da makinemiz çalışıyor. Makinemizde hızlı tetikleyici var. Mikrofon yanına yakınlaştırayım.
Makineye bastığım zaman fark ettiğiniz ilk başta güçlü bir şekilde aşıldı. Sonra normal stabiline geri döndü. Otomatikmen 8 voltajda çalışıyor. Sonra eğer voltaj ayarınız kaçtaysa şu anda mesela 7'ye aldım. 7'de. Mesela tekrar kapatıyorum, göstereyim. Şimdi yine mikrofonu yakın tutayım. 7 voltajda makineye başlıyorum. Fark ettiğiniz güçlü şekilde aşıldı. Sonra stabil şekilde geri döndü. Şimdi makinemizi tekrar durdurdum power tuşuna basarak. Hemen üst taraftaki yerimiz makinemizin şarjını gösteriyor. Yüzde kaç olduğunu. Bir altındaki yer makinenin voltaj ayarını gösteriyor. Bir altındaki yer makinemizin frekansını gösteriyor. Hz olarak. En alt taraftaki yerde makinemizin ne kadar sürede çalıştığını size gösteriyor. Yani kaç saatlik bir dövme işlemi yaptığını oradan bakabilirsiniz. Makineyi her açıp kapatmada o süre sıfırlanıyor arkadaşlar. Şimdi makinemizi tekrar çalıştırıyorum. Yani artı tuşumuzla voltajımı yükseltiyoruz. Eksi tuşumuzla voltajımı düşürüyoruz. Tavsiye edilen voltaj minimum 4 voltaj, maksimum 12 voltaj arkadaşlar. Daha üstüne ya da daha altını kullanmayın. Ve makinemiz Type-C girişli şarj oluyor. Ve kullanım kılavuzunda şöyle bir uyarı var. Makineyi şarj ederken kullanmayın. Makineyi şarj ederken kullanırsanız makineye zarar verebilirsiniz. Ve her dövme sonrası sadece bu makine için değil, her makine için geçerli arkadaşlar bu. Makineyi güzelce alkolle, kolonyayla temizleyin. Üstündeki dövme boyası kırıntılarını çıkartın. Yoksa bu partiküller makine içine girip makinenin çalışma mekanizmasını bozabilir. Ve her 2 ayda bir de dövme makinede güzel bir bakım yapabilirsiniz. Yani yağlayabilirsiniz. Yağlama da şu şekilde. Yani bu makine için geçerli ve bütün pen makineleri bu şekilde yağlayabilirsiniz. Grip yerini çıkartın arkadaşlar. Hemen zaten şurada parıltıları, yağ kırıntılarını görüyorsunuz. Bu bölgelere güzelce yağlama yapın. Tabi her yağ buraya olmaz. Ben özellikle burada kullanacağınız yağı da aşırma kısmını ekleyeceğim. Oradan da temin edebilirsiniz. Özel bir yağ. Gres yağına benzer. İnce makine yağı. Bazı arkadaşlar bunu vazelin sürüp yağlama yapıyor. Ben kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü vazelin sürdüğünüz zaman bu içindeki deliğe girebilir ve oradaki mekanizmayı bozabilir. Vazelin donduğu zaman çünkü iyi bir izlenim bırakmaz. Makinenin çalışma prensibini bozabilir arkadaşlar. Şuradaki siyah lastikleri de eğer aşındığını düşünürseniz yıprandığını o lastikleri de değiştirin. Hemen zaten paketin içinde var. Yani taşıma çantasının içinde yedek lastikleri mevcut. Tek eksi yanı belki bir voltaj ayarı daha olsaydı, hafızası olsaydı daha güzel olabilirdi. Yani çizgi voltajı ve gölge voltajı arasında kolay şekilde geçiş yapabilirdiniz. Ama şöyle bir durum var. Artık makinemiz son teknoloji ürünleri olduğu için yani eksi tuşuna yani bastığınız hızlı şekilde voltaj ayarını değiştirebiliyorsunuz. Yani çok fazla vakit kaybetmiyorsunuz. Hızlı şekilde voltaj ayarını da değiştirebilirsiniz. Yani çok fazla ayar olan dövme makinelerinde zaten birçok kişi eminim ayarlarının onda birini kullanıyordur. Genelde herkes böyle bir voltajı aşırıp makinesini çalıştırıyor ve o şekilde kullanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi DK Lab arcade'de dövme yapacağız. İlk başta iğnemizi takıyoruz. 10.07 kullanacağım. Power tuşumuza basılı tutuyoruz. Makinemiz aşırdı. Tekrar bastığımız zaman makinemiz çalışıyor. Ergonomik grip ile çalışacağım bugün. Şöyle yakından size göstereyim. Yani gripin yapısından dolayı parmaklarım hiçbir şekilde kartuş iğneye dokunmuyor. Yani çok zorlarsam dokunur. Yani bu şekilde kartuş iğneye baskı yapmadan rahatlıkla dövme yapacağız ve kartuş iğnenin de yapısını bozmayacağız bu sırada. Şu anda voltajımı 7.2'ye düşürüyorum ben. Bu voltajda gayet rahat şekilde çizgi atabilirim. İğne ucumuzu da ayarlıyorum.
Kamerada gözüküyor mu pek bilmiyorum şu anda. Artık işleme başlayabiliriz. Alttaki model uyum sağlaması için biraz böyle dağınık çalışacağım. Üst tarafa doğru çizgi atacağım. Gerçekten tertemiz bir çizgi. Bu arada ben bu makineyle zaten dövme yaptım. İzmir'deki Tatlı Festivali'nde dövme yaptım arkadaşlar. Onu da şimdi ekrana getiriyorum. Bu modeli orada bu makineyle yaptım. Yani ilk kullanımda gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. Ve hala da aynı şekilde. Gayet memnunum. 4 stroke olması benim için çok iyi. Tabii her sanatçıdan sanatçıya göre bu stroke ayarı değişebilir. Çok basit bir dövme yapmak istemedim size. O yüzden biraz uzun sürecek. Bundan dolayı da hızlandırılmış şekilde video çekmeye devam edeceğim. Tabii siz videoyu hızlandırmayın. Ara ara ben bilgilerini yazacağım. Hangi iğneyi kullandığımı size anlatacağım. O yüzden videoyu full halinde izlerseniz çok iyi olur. Ve bu arada da kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı sizlere bağlı. Negatif etkileşim alırsak ben de size seve seve bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive it kills. And it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move. Evet arkadaşlar, bir dövmenin daha sonuna geldik. Ortalama 3 saatlik dövme işlemi yaptık ve makinenin çağırdığı %80 kaldı. %20'lik bir tüketim oldu. Bu da gerçekten inanılmaz bir performans bence. Ve kullanım kılavuzunda yazdığından bence daha uzun şekilde makine çalışacağını düşünüyorum. Orada kısa düşük voltajda 7 saate kadar çalışabileceğini söylüyordu ama bence 9 saate çıkartır diye tahmin ediyorum ben. Yaptığım dövmeleri zaten şu anda görüyorsunuz. Bu yorumu size bırakacağım. Yani her türlü dövmeyi bu makineyle yapabilirsiniz. Aklınızda takılan soru varsa eğer onları da yorum olarak yazarsanız orada size en kısa sürede dönüş yapacağım. Bundan sonraki dövmemde muhtemelen bu makineyi kullanmayı tercih edeceğim. Bu makineyi bana gönderen DKRAB ekibine tekrar teşekkür ederim. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Aklınıza takılan her türlü soruyu dövme ile ilgili buraya yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.